Evet, şimdi ablamın yüksek çözünürlüklü Samsung Note 20 telefonuyla bu videoyu çekeceğim. Ki gerçekleri, şu anki yüzümü tamamen iyice görün istiyorum. Bir haftası doldu. 5 Aralık Salı sabahı, yani öğlen oldum ameliyatı. Pazartesi akşam şu an. 7 gün bitti. Gayet iyi hissediyorum. En başından işte bu ya ilk bir haftayı sizlerle paylaşacağım. Öncesi sonrası fotoğraflarını da her gün çektim. Onları da hani farklı farklı ışıklarda, açılardan çekip işte hani hem fotoğrafına hem videosu bulunuyor. Onları bu videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Hani gerçekten ihtiyacım var mıydı, yok muydu vesaire derseniz bütün hakikatler bu videoda olacak. Çünkü Instagram'a bakarsanız ya da önceki videolarıma vesaire iyi uygulamalar kullandığınızda, iyi makyaj yapıldığında, doğru ışığı bulduğunuzda zaten gözaltınız yok gibi gösterebilirsiniz, tamam mı? O yüzden benim bir hastane, bir göz doktoru bulup bu işlemi yaptırmam uzun zaman aldı. Yani çok yıllardır istediğim şeydi ama e, önce bir kendi felsefemi paylaşayım. Ben biraz estetiğe karşı bir insanım. Çok çok gerekmedikçe ve ben artık çok çok ihtiyacım olduğuna, çok çok istediğime emin olduğum noktada yaptım. Kurallarımdan bir tanesi estetisyene değil göz doktoruna yaptırmaktı. Çünkü estetisyenler, plastik cerrahlar bence güzellik odaklı çalışan insanlar. Ama işte bir göz doktoru öyle değil. Onun için ya birinci önceliği sağlık. Ben de bunu istiyordum. Yani benim için sağlık en önde geliyor. Çünkü hani güzellik vesaire kaygısı olan biri değilim. Gayet hani kendimi beğendiğim bir noktadaydım. Sadece o gözaltı torbaları, ki doktorun deyimiyle fıtıkmış onlar artık. Ee, Yani bana yorgun, işte mutsuz, bitkin, uykusuz bir imaj veriyordu ve her gün yani sosyal hayatımda artık bu beni mutsuz etmeye başlamıştı. Her gün her gün bunu duyuyordum ve insanlar hani böyle demoralize etmek için söylemiyor. Gerçekten öyle bir izlenim aldıkları için onu söylüyorlar. Hatta şöyle bir şey oldu. Ben bu ameliyata karar vereli işte bir iki ay, 2,5 ay falan öncesinden karar verdim. Doktoruma, hastaneye vesaire. Hani olacağım artık eminim, anlaşma yapıldı falan. Sadece gün bekliyoruz. İnsanlara söylüyorum işte hani ameliyat olacağım artık sonunda falan filan diye. Ya beni tanıyanlar, böyle yakın tanıyanlar hep bilir hani bu ameliyatı peşini kovaladığımı. Çünkü ben dolgu, botoks vesaire hiçbir, yani böyle o ufak dokunuş falan denir ya, onları da hiç yaptırmamış biriyim. Gerçekten bu güzellik e, temelli işlemlere epey karşı bir insandım. Yaptıranlara da böyle ufaktan ufaktan işte vazgeçirmek için böyle çabalardım yani. Çok çok ihtiyaç yoksa yapılmamalı. Hala bunu savunuyorum. Ama işte beni mutsuz ediyordu. Yani ben ayna ya da şu bence bana çok acı gelmişti. Metroda vesaire, atıyorum tramvayda ilerliyorsun ya, ayaktayım. İşte karşıdaki camda yansımamı görüyorum. Ben artık kesinlikle aynaya baktığında kendine bakan biri değildim. Direkt gözaltına bakıyordum. Karşımdaki insanların hep gözaltına bakıyorum falan. Yani bir insanın güzelliğini gözaltı torbasının olup olmamasına falan bağlıyordum. Yani tamam mı? Hani sağlıklı bir düşüncem yoktu artık. O yüzden dedim ki yaptırayım, kurtulayım. Şimdilik iyi oldu gibi düşünüyorum. Daha tabii kesin bir şey söylemek için çok erken. Hala gözümün altı rengarenk. Epey morluğum var. Şu an işte birinci haftayı bitirdik diye yani bayağı sarılaşmış durumda. Dikişlerimi şöyle yakından göstereyim. Eriyen dikişmiş. Bunlar eriyecek. Estetik dikiş yapıldı. Kirpiğin hemen işte 3 milim altından yapıldı. Lokal anesteziyle oldum. Şimdi bir dakika, en başa gelelim. Birinci gün işte salı günü gittik. Kan testleri yapıldı. Ondan sonra işte temel sorular vesaire, alerjin şuyun buyun var mı falan filan. Neyse 30-40 dakikalık bir işlem e, sürüyor ama yani benim hani ameliyathaneye çıkıp inmem bir saat 5 dakika falan sürmüş. Genel anestezi istemedik çünkü ben işte dediğim gibi hayatım boyunca hiç ameliyat olmuş biri değilim. O yüzden aklımda böyle ameliyatlara karşı korkunç, böyle ürkütücü bir imaj yoktu. Hani neyden korkacağımı bilmiyorum. O yüzden şimdi söylediğim insanlar ne, deli misin? Genel anestezi olmayacağım mı? Yüzüne göz ameliyatı bu falan filan diyorlar ama
Hatta insanlara böyle tamam hani beni korkutacaksanız lütfen susun yapıyordum artık yani. Çünkü böyle kendi korkunç tecrübelerini anlatıyorlar. Biraz böyle canı tatlı işte korkan insanlar olur ya hani özellikle onları durduruyordum artık yani. Gerçi durmayan yine durmuyordu da neyse. Onları da çok böyle dinlememeye çalıştım ve gerçekten korkmuyordum. Çünkü hiç ameliyat olmamıştım. Neyden korkulur bilmiyorum. Doktora da güvendim. Hem yani böyle hani biraz orta yaş üstü böyle online eğitimle doktor olmadığını emin olduğum bir doktor. Hem de işte estetisyen değil de göz doktoru olduğu için şunu da gözüme sokuyordum. O yüzden bir de e, işte biraz böyle hacker gibi araştırdım yani. Doktor şey değil. Özel üniversite mezunu bir adam değil. Gayet ülkenin sayılı devlet üniversitelerinden birinden mezun. Hani güzel bir tıp eğitimi almış biri olduğuna da kanaat getirdiğimde içime sindi ve o şekilde ilerledim. Zaten yani bunlar işte pasapiso yani muayene olduğunuzda doktorla e, aynı dili mi konuşuyorsunuz? Hani sizi anlıyor mu? Ne istediğinizi, beklentilerinizi karşılayabilecek mi? Hani o güveni aldığınızda bence çok rahat ilerliyor. O yüzden genel anesteziye gerek yok dedim. Ki lokal anesteziyle olduğunda ki o anestezi iğnesi gerçekten acıtan bir şeymiş. Yani şuraya saplıyor ya böyle işlem başlıyor. Hemen uyuşmuştu zaten ama o tek acı o anestezi iğnesinde oluyor. O da yani mecburlar onu yapmaya. Hatta çok böyle işte kusura bakma falan dedi ama bunu yapmak zorundayız dedi doktor da. Tabii tabii dedim hani. Ama o noktada böyle biraz kendimi kasmışım. Sanıyorum bu morluk da o yüzden oluyor. O iğne anestezi iğnesinden sonra bana orada bir bayanın sesini duydum. Yani aşırı ışıktan böyle gözüm kamaşıyor ya işte göremiyorsun hiçbir şey. Doktor çalışmaya başlamış falan. Çok kendini kasıyorsun. Kasma dediler. Onlar söyleyince kendimi kastığımı fark ettim ve kendimi saldım sonra. Eee, O yüzden sanırım böyle çok yoğun hani çok kasmadığım için çok yoğun morluklarım olmadı. Biraz bu morluklar işte ona bağlıymış diye biliyorum. Yani her halükarda doktorunuza güvenin ve rahat olun. Dediğim gibi hani korkmadığım için genel anesteziyle, lokal anesteziyle oldum. İşlem işte yaklaşık bir saat gibi sonra çıktım geldim böyle bir baş dönmesi hafif bir işte mide bulantısı hissettim ben ama hiç doktoruma söylemem bile gerekmedi yani hani böyle çok çok minimum derecede oldu. Sonra hemen işte buz verdiler buz uygulamaya başladık. Fotoğrafları görürsünüz benim zaten böyle yüzüm şişmeye bahane arayan bir yüzüm var benim. Anjiyo ödem videolarım da var YouTube'da görürsünüz. O yüzden böyle şuralarım şişmişti. Ama diğer yaptıran insanlarda buralarında şişlik her zaman olmuyor benim gördüğüm. Yani bu galiba biraz bana has bir şeydi buralarımın böyle yüzümün pofuduklaşması. Ee, Bu şekilde gayet güzel bir operasyon, ameliyat geçirdim. İşte ameliyat esnasında doktorunuz işte bazı talimatlar veriyor. İşte yukarı bak, işte gözlerini aç gibi. Ben dedim yani kusura bakmayın hani açmaya çalışıyorum göz kapağımı. Hani ölçümler yapıyor ya çiziyor ona göre işte. Şimdi şurada yanda da bir kes var. Orada da dikiş var. Çünkü buradaki o sarkan bendeki fazla deriyi de alması gerekti. Yani bazı gözaltı torba ameliyatlarında bu göz kapağını kaldırıyorlar. İçeriden yani yukarıdan şöyle içi aşağıya girip oradan torbaları alıp temizliyorlar. Bu arada bu gözaltı torbaları tekrarlayan bir şey değil. Hepsi temizlendiğinde tekrarlama olasılığı yok. Yani öyle bir şey yok. Bütün göz doktorları bunu söylüyor. Yani sadece benimki değil. O tarz ameliyatlar da var. Yani şu göz kapağını kaldırıp içine girip hani kesi olmadan, kesiye gerek kalmadan yapılanlar da var. Ama torbayı alsa da benim burada fazla derim vardı zaten. Yani belki eski videolarımda, fotoğraflarımda fark edersiniz. Bir bollaşma vardı. Şu an o da gitti. Yani o deri de gerdirilmiş oldu. Yukarı kaldırıp ki şu yandaki kesi ondan dolayı var. Fazla deri alındı. Bu da benim işime geldi tabii ki. Yani daha güzel toparlanmış oldu o bölge. Ya hiçbir acı hissetmedim. Sadece tek acı işte o anestezi iğnesi buraya saplıyor ya yani o biraz derine kadar. O acıyor gerçekten. Şöyle bir şey hatta işte hani ameliyat yatağında uzanmışım ya elim böyle işte göğsümün altında böyle elim şöyle olur derecesine kalp atışımı hissediyordum. Yani o kadar
kalbim şey olmuştu ki ama o kadar da normal yani. İlk defa işte ameliyat masasında dev o Türk filmlerindeki ışıklar böyle gözüne geliyor. İşte doktor talimat veriyor. Gözünü aç, çeneni açabildiğin kadar aç falan. Böyle daha sağlıklı bir sonuç alıyoruz diye söylemişti zaten. O yüzden de lokal anestezinin böyle bir artısı oldu. Ama hani genel anesteziyle de olabilirsiniz ve onda şey demek değil yani doktorla konuşamadığınız için daha az iyi yani sonuç alamayacaksınız gibi bir şey de değil yani. Daha kolaylaştı bu sadece bu süreç. Ameliyattan çıktıktan sonra işte bir saat falan hani bir yarım saat bir saat biz orada durduk. Hani mide bulantım olacak mı? Baş dönmesi vesaire bir şey olacak mı? Yani her halükarda orada dinlendiriyorlar sizi. Sonra iyi hissettiğimizde aşağı indik. Önce doktor geldi, muayene etti. Çok güzel geçti falan. İşte hani bir kontrollerini yaptı. Daha sonra hemen zaten çıktık, ilaçlarımızı aldık. Ağrımız olur diye bir parol verdi ki hiç kullanmadık. Yani hiç ihtiyacım olmadı. Hiç sıfır ağrı. Sadece şöyle bir şey var. Yani gözümüzü açık tutamıyorum. Yani tekil konuşayım ben. Gözümü açık tutamıyorum. Böyle bir ağırlık çöküyordu. Yani o huzursuzluk mu diyeyim. Buna acı, ağrı falan demek istemiyorum. Bir de şu var. Esnerken, hapşururken, gülerken çok acıyor ve bu estetik dikiş olduğu için çok böyle sıkı sıkı dikilmiyor dedi. Hani büzüşmesin orası değil. Biraz böyle hafif gevşek dikiş oluyormuş estetik dikiş denen dikiş. O yüzden böyle kan sızıntısı olabilir dedi. Bunlar normal, korkmayın dedi. Ama gülerken kan ağlıyorduk yani. O çok saçma, böyle korkuyordum yani, gözümden kanlar geliyor falan. İşte bir tane Teramisin kremimiz var. Parol hiç kullanmadık ağrımız olmadığı için. Başka antibiyotik sabah akşam vardı ve ben bu ilaçları asla aksatmadım. Damlalar var 2 tane. Birisi kuruluk için. Benim normalde de kuruyan gözlerim var. Ben daha ilk muayenede doktoruma bahsetmiştim bundan. İşte dışarı çıktığım an ben işe gittiğimde ne oldu falan derler böyle yani. Hani bayağı yaşarıyorum. Göz yaşı falan böyle akıyor yani. Sürekli burnum, gözüm falan. Onun için de muhtemelen uzun süre kullanacağım biraz gözlerim rahat etsin, dinlensin diye. Bir de işte sanırım bu mikrop kapmasına karşı işte gözü temizleyecek lubrikant olmayan... Ay başım döndü. Bir dakika. Başım niye döndü ya? Bir tane işte bir damla daha var. Onu da verdi. Onu da hiç aksatmadık. O da sabah öyle akşamdı göz damlası. Dediğim gibi ağrı yok. Sadece bu işte çok işte gülmezseniz, ağlamazsanız, hapşurmaz, esnemezseniz ki benim alerjim var. Dehşet hapşuruyorum. Hapşurdum mu yüzüm gözüm böyle kayar yani. O gerçekten acıtıyor ama onun da yine ameliyatla bir ilgisi yok yani. Şöyle bir şey bulduk. Burnunuzu böyle kasın, sıkın burnunuzu ya da yüzünüzü şöyle bastırın ki buradaki kaslar hani deri hareket edemese ondan sonra hapşurun. En minimum acı öyle oluyor yani. Bunu bulabildim sadece. İşte biraz kediden, tozdan falan uzak duruyorum. Sigara içmemek gerekiyor işlem, operasyon sonrası. Başka ne söylemem gerekir? Yeme içme vesaire hiçbir şey yok. Banyo konusu. Şimdi ben takıntılıyım yani bir hastaneye girdiysem... Ay aziz Allah, ezan okunuyor. Hastaneye girdiysem çıktığım gibi eve gidip hani ilk iş banyo yapmanızdır ya. Yani onu yapamamak bana biraz zor geldi. O yüzden işte böyle şuradan alta yıkayıp işte salı günü ameliyat olduk dedim. İlk banyoyu pazar sabah yaparsın dedi. Doktorun asistanı oradaki kız. O yüzden onu beklemek biraz sıkıntı oldu. Ama şöyle arkadaşım benim başımı yıkadı. İşte kafamı şöyle geriye verdim yere oturup. O böyle yüzüme de buraya böyle hafif bir havlu koyduk ki hani su damla sıçramasın falan, o kadar iyi baktık. Dışarı çıktığımızda eczaneye falan giderken de muhakkak böyle gözlük taktık, şapka örttük. Yani hiçbir yerden su damlası gelmeyecek şekilde. Yani bütün kurallara uyduk doktor ne dediyse hani ne tavsiye ettiyse. Ben böyle geriye saldım kafamı. O böyle yıkadı kafamı falan. Saçı da öyle hallettik. Ama hani ilk komple normal insani banyo pazar günü olabildim anca yani 6. günde. İlaçları aksatmadık. Antibiyotik sabah akşam. Damla günde 3 kere. Teramisin ilk günde 2 defa, sonraki günler her gece yatmadandı.
O yüzden ya o teramisinde birazcık bu işte kabuklar var ya, görebiliyor musunuz? Dikiş attığımda işte kurumuş kan. Onları biraz yumuşattı. Öyle öyle yavaştan kalktı yani o kanlar. Morluk da şu an bayağı işte bir hafta dolduğu için azaldı bayağı. Hmm. Ha bir de şöyle bir şey tavsiye etti bana. Yani beni diğer videolarımı da izlediyseniz belki siz de fark etmişsinizdir. Ben zaten devamlı yani epey böyle düzenli şey kullanan biriyim. Güneş koruyucu kullanan biriyim. Güneş koruyucu tavsiyeleri üzerine bir videom da var. YouTube'da ona da bakabilirsiniz. Çok farklı markaları yıllarca böyle denedim. Sağlam gözlemlerim var. Ama doktorun bana söylediği ki göz doktor olmasına rağmen bunu fark etti. Şu bölgende ve göz çevrende, göz kapağında koyuluk var. İlk 1,5 ay için ameliyat sonrası yapma ama bir yani kış boyunca her sabah günde bir kere şey yap dedi. 50 faktör bir marka vermeden bir güneş kremi kullan dedi. 50 faktör olsun. Her sabah muhakkak kullan. Buradaki senin kendi cilt rengini bulur dedi. Tüm yüzün buna gelir dedi. Ama işte bende çok fazla güneş lekeleri falan var. O kadar kullanmama rağmen yine de demek ki doktor da fark etti yani cildimin güneşten hasar gördüğünü. Yani bu renk eşitsizlikleri biraz da bende güneş kaynaklı var. Şu an güneş koruyucu kullanamayacağım ama bu arada şunu aldım. Bioderma. Bu şekilde şu an ağrı yok, sızı yok, hiçbir şey yok. Güzel bir şekilde iyileşiyor. Tek beklentim yani ilk 1,5 ay biraz böyle olacak. İzler yavaş yavaş kaybolacak dedi. Ama şimdiden ben biraz yaklaşayım da görebilirsiniz umarım. Çok da kötü görünmüyor. Yani şu kabuklar zaten kalktı mı? Altı fena değil. Yani o torba, yorgun görünüm, uykusuz görünüm umarım gider. Ve dümdüz bir gözaltım olur. Bundan sonra da birinci ay doğduğunda bir video paylaşırım sanırım. Hani bir gelişmeyi görelim. Renkler bir gittiğinde daha çok yani şu an ister istemez ödem de var, şişlik de var. Sürekli işte doktorun söylediği saat başı 15 dakika kadar buz uygula dedi. Ve buz uygularken gözünüzü çıkartmayın çünkü ben bir aptal böyle bir anda lönk diye gözüme yapıştırdığım için çok acıtmıştı. Gözümün içine soktum buz paketini. O bayağı acıdı. Bir kere de kahvemdeki kaşığı gözüme soktum. Bu kazaları yapmazsanız daha çabuk da atlatabilirsiniz. Dediğim gibi birinci ay videomu da paylaşacağım. Birkaç ay sonra daha iyi oturmuş olacak ama şu en azından renklerin morartıların, sarılıkların, işte kırmızılıkların gitmiş halini bir görün istiyorum. Görelim istiyorum daha doğrusu. Şimdilik gayet memnunum. Fiyatı kaç ay önceden ödediğim için söylemeyeceğim. Çünkü size referans olacak bir rakam olmayacak. Hele ki bu ekonomide yani hiçbir fiyat bir ay 2 ay sabit kalmıyor. O yüzden siz doktora danışıp alabilirsiniz. Biraz daha bekleyip daha sonra doktor adını, hastane adını paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü yani şu an ben de tam olarak memnun muyum bilemem. Sonucu tam olarak görmedim. Yani şimdilik genel olarak genel hatlarıyla memnunum. Hatta şeyi de gördüm. Doktorun kesip aldığı o e, torbaları, fazla deriyi onu da gördüm yani. İğrenç tabii ki. Bu şekilde umarım birilerinin işine yarar. Bu videoyu çekmeyi çok istiyordum. Çünkü internette yabancı kaynaklar var ama hani Türklerin böyle paylaştığı animasyon olmayan gerçek insan üzerindeki bir ameliyat. Gözaltı torba ameliyatı çok paylaşılmamış. Genelde göz kapağı ameliyatı pitozis değil de üst kapak ameliyatları paylaşılmış ve onlarda da hep böyle belli ileri yaş insanların ileri yaştaki kişilerin ameliyatı paylaşılmış. Hani daha benim gibi böyle orta yaş genç insanların göz ameliyatları yok. O yüzden çok istiyordum bunu paylaşmayı. Benim özgüvenimi epey kıran, üzen bir durumda gözaltı torbalarım ve oradaki fazla deri. Kurtulduğum için epey mutluyum. Belki ihtiyacı olan başkalarına da referans olur. İşine yarar belki birilerinin. Umarım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınız, sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Görüşmek üzere.
Rage on that beat, going crazy. Evet. 5. gün böyle görünüyoruz. Bantlar düştü. Morluklar duruyor ve sarı renkler eklendi. Dikiş hattında bayağı kırmızı kan var.